Bir zamanlar savaşlar cephedeydi. Bugünse savaş çoğu zaman görünmeden yürütülüyor. Bir ülkenin ekonomisini kırılgan hale getirmek, enerjiye bağımlı bırakmak, üretim gücünü zayıflatmak, dijital platformlar üzerinden toplumların algısını yönlendirmek. Yeni dönemin mücadele alanları artık bunlar. Dünyanın birçok yerinde ülkeler yalnızca sınırlarını değil, veri güvenliğini, teknolojisini, dilini ve kültürünü korumaya çalışıyor. Çin ve Amerika arasındaki teknoloji savaşı, Rusya-Ukrayna hattında enerji üzerinden kurulan denge, Orta Doğu'daki ekonomik ve siyasi baskılar, İran'da patlak veren savaş, hepsi de modern dünyanın yeni güç mücadelesini gösteriyor. Artık mesele yalnızca toprağa sahip olmak değil, bilgiyi, kültürü ve hatta insan zihnini yönetebilmek. Peki, globalleşen dünyada tam bağımsızlık gerçekten mümkün mü? İran yıllardır süren ambargolara, geçen yıl bir parti savaşa, bu yıl 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaşa rağmen direnen bir ülke görüyoruz. Öte yandan ilk sınavda kaybeden bir Venezuela'da var. Bir devleti millet olma bilinci, bir arada tutan millet olma bilinci nedir burada? Bu örnekler bize ne söylüyor? Tabii ki şimdi İran'da bir devlet geleneği var, bir gelenek var, bir millet olma bilinci var. Ama Venezuela'da öyle değil, öyle olmadığını da zaten son örneklerle gördük. Devlet başkanını tereyağından kıl çeker gibi aldılar götürdüler ve kimsenin sesi çıkmadı. Ama İran'da öyle değil. İran bütün ambargolara rağmen, sizin ifade ettiğiniz gibi her şeye rağmen dayanıyor, direniyor. Yani dini liderlerinin ki en güçlü ismin öldürülmesine rağmen mücadelesinden vazgeçmiyor, devam ediyor. Yani işte millet olma bilinci budur. Yani Türkiye'de de bu fazlasıyla var millet olma bilinci. Yani eğer bir Allah korusun yani öyle bir durumla karşı karşıya gelinse benim hiç şüphem yok ki bütün o milli mücadeledeki ruh yeniden canlanır, yeniden ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi genele baktığımız zaman yani 19. yüzyılın ikinci yarısına baktığımız zaman Afrika'nın büyük bölümü sömürge, hepsi sömürge. Ama sonradan o biraz şekil değiştiriyor. 20. yüzyıla gelince yani sömürgecilik bitiyor, bu sefer emperyalizm başlıyor. Daha sonra emperyalizmden sonra da işte bu küreselleşme dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Küreselleşmenin de tabii bazı şeyler var. Yani bir kısmı diyor ki küreselleşme bitti mi? Yani şu anda günümüzde. Tartışılan bu. O tartışılıyor. Bitmiş olduğunu düşünenler neye dayanarak bunu şöyle söylüyor? diyorlar. Çünkü herkes kendi milli kimliğine bir dönüş gibi bir durum var bütün dünyada. Ulus devlet ve milliyetçilik akımları güçleniyor. Herkes kendi sınırları içerisinde kendi milletini, kendi ulusunu güçlendirmeye, kendi milli değerlerini yükseltmeye çalışıyor. Böyle de bir durum var. Yani küreselleşme bence bazı konularda devam ediyor ama bazı konularda devam etmiyor. Mesela ekonomik konularda devam ediyor belki. Sonra haberleşme konusu, mesela dijitalleşme konusu o mümkün değil onun bitmesi. Yani o küreselleşme orada devam ediyor. Ama ideolojik bakımdan küreselleşme şu anda yok gibi. Yani bitti gibi bence. Yani şöyle bu tartışmaya siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi önce diğer konuda şimdi emperyalizmin en temel şeysi böl ve yönetti ve biz buna karşı millet olarak biz olarak çıktık dedik ya. Burada kritik bir nokta kapsayıcılık. Yani ülkesinde bütün kesimleri, bütün farklılıkları kapsayıcı olarak bir ulus yaratabilen, bizlik yaratabilen kişiler bu tür emperyalizmin hem kültürel hem diğer boyutlarına daha iyi direnebiliyorlar. Dolayısıyla kapsayıcı liderler, ülke yönetimlerinin kimseyi bölmemesi, kutuplaşmaması ve herkesin yöneticiye karşı aynı mesafede olabilmesi çok önemli. Dolayısıyla bir risk aslında emperyalizmden sonra gelen bir ülkenin bölünmüş olması. Yani bu kültürel bölünme ya da duygusal bölünme ya da aşırı politik bölünme, biz buna
duygusal politik kutuplaşma diyoruz. Yani karşı grupta olan insanlara besleme, kötü niyet besleme duygusu aslında emperyalistlerin en işine gelen konulardır. Dolayısıyla en büyük başarı kapsayıcılıkla gelir. Kapsayıcı lider. Yani kimseyi dışlamayan liderlik ve yönetim anlayışı ulusun temel gücüdür. Yani bu çok bu önemli. süper güçlerin açgözlülüğüne karşı Kesinlikle. çare bu mu? Herkesi içeriye almaktır. Dolayısıyla herkesin içeride saydığı, kendi dışlamadığı, dışlanmadığı, dışlanmış hissetmediği yönetimler, büyük çoğunluğu içeride hissettiği ülkeler çok güçlüdür. Ve bu ülkeler ortak kültür yaratırsa, ortak sembollerden gurur duyarsa da direnç kazanmaya başlanırlar. En büyük zafiyet zaten dikkat ederseniz bütün bu işgallerde falan hemen mesela çok örnekler var. Bunun bir örneği işte Kıbrıs'tır, diğer ülkedir. Emperyalistler ülke alınca etnik gruba bir grup görev verirler, hukuk görevi, bir gruba polis görevi verirler falan bölerler. Ya da farklı işlerle verirler. Amaç şudur, yani biz bunları işlerindeki etnik farklılıkları daha da ayrıştırarak onlara ayrı kimlik kazandıralım'a getirirler. Dolayısıyla buna dikkatli olmalı ama aynı zamanda da kendi kültürüne, kendi farklılığına, kendi içindeki etnik dillere saygılı, onların onurunu koruyan uluslar başarılı oluyorlar. Dolayısıyla bu ulus kimlikte birleşmiş ama özgün kimliklere, onura karşı saygılı olan uluslar bu aslında bir ulus sorunu, bir insan hakları sorunudur. Dolayısıyla insan hakları, demokrasi, çağdaş yönetim. Atatürk'ün işte bana en çok hayran olduğum, öyle söyleyeyim yani çocukluğumdan beri şudur. Yani hem vizyonu hep ileri, gelişmiş, pozitif, kapsayıcı, hür. Burada dışlama hiç yok örneğin. Tanımında hiç dışlama yok. Bu büyük bir başarı. Bunu örnek almamız gerekiyordu. Bunun evrilmiş haline geliştirmemiz gerekiyor. Benim anlatmak istediğim budur. Küreselleşme konusundaki ciddi konu şu. Şimdi bazı şirketlerin küreselleşmede tekelleşmeye gitmesi ve bu devletler üstü şirketlerin feodal yönetimler gibi Dijitalleşmeyi kastediyorsunuz evet, değil mi şu aynen anda? ve yani algoritmayla işte tekel gücüyle büyük şirketlerin devletler üstü hakimiyeti tehdit oluşturdu. Yani dijital Bu- dünyada tam bağımsızlık olmayacak mı artık? İşte bu bir sorun. Özellikle bu yapay zekadan sonra yapay zeka düzenlenmezse ve bu piyasada yüksek güce sahip şirketler rahat hareket edip etik denetlemeye girmezse ve bunu geliştirmeyen uluslar tamamen takip eder konumda kalırlarsa bu ciddi bir tehlikedir. Dolayısıyla bu yeni mücadele türünde diyelim. Yeni bir mücadele alanı aslında. Bu aslında işte teknolojik alanda, bilim alanda önder olma mücadelesidir. Yani ilk yüzde kaç üniversiteniz var, ne kadar başarılısınız, bu sizin gücünüz. Yani bundan sonraki yumuşak güç tamamen bilimdir, eğitimdir, halkın genel kültür düzeyinin yükselmesidir, kültürleşmiş toplumlardan direnç çıkar. Eğer burada zayıfsanız siz, kendi yapay zekanızı üretemiyorsanız, ulusal şirketlere rakip olamıyorsanız, kendi algoritmanızla kendi sosyal medyaya giremiyorsanız mutlaka girecektir. Yeni mücadele bu böyle gelişiyor. Dolayısıyla aslında bu uluslar üstü tekeller, güçler bunlara çoğu feodal şirketler diyor artık. Bütün ülkeler için tehdit. Bunu yaratan için de tehdit. Biliyorsunuz yani büyük güçler bunlarla mücadele ediyor. Çünkü bunların yeni düzeyi bu. Dijital çağda farklı. Bir de yani şunu mutlaka konuşmak gerekiyor. İçinde yaşanılan dönemde insanlar bunu bilmiyorlar ama şu anda biz bir çağ değişimi yaşıyoruz. Bunu herkes biliyor. Bu yapay zeka ile gelen, makine öğrenmesi gelen bir durum bir çağ değişimi. Yani bundan sonraki hayat tarzı çok farklı olacak. Meslekler, ilişkiler çok farklı olacak ve bu birkaç 10 yılda şekillenecek bütün işte bilim dünyasının konuştuğu. Buraya da hazır olmak işte diğer kırılganlıkları ortadan kaldırmakla geçer. Yani siz bütün enerjinizi kırılganlıklara, bölünmüşlüklere, kutuplaşmaya harcarsanız, kapsayıcı olamazsanız bu yarıştan geri kalırsınız. Ve kalıyoruz da bunun çok açık örnekleri var. Eğer siz içeride bütünleşir, anlar bunu ve bütün enerjinizi bu mücadele içerisinde büyüyen bir ulusa dönüştürürseniz kapsayarak başarılı olursunuz. En önemli sorun bence bu. Artık bir silahla savaş değil, bu çağdaş mücadele içerisinde güçlenmiş toplum bilinciyle mücadele olacak. Ama herhalde bu mücadeleyi verirken, o çabayı gösterirken de yine dönüp kendine ve kendi köklerine olan bağlılığını da korumak gerekiyor. Bunu Evet, yapabilen tabii var mı ki. bilmiyorum. Belki Japonya mı? Japonya yapıyor. Mesela dil konusunda. Mesela yeni bir şey mi bulundu? Hemen onun
Japoncasını buluyor. Dil gümrüğü Evet, var. Çok da yani, işi kullanıyorlar tabii. Öyle olmak lazım. Mesela biz işte bir zaman kompütür derdik. Yani şimdi ona Şimdi bilgisayar diyoruz. Peki. Şimdi çok da iyi oldu yani. Dil güzel oldu. Derneği bu ödüller veriyor biliyorsunuz. Serkan Tankut aldı. Mesela mühendislikte ve bilgisayarda inanılmaz güzel Türkçe kelime ürettiler ve ödüller alıyorlar. Ama Benim aklıma orada bu konuda başarılı. dil haricinde tabii bir kültürü benimseme, sahip çıkma, bununla belki işte övünme, ön plana çıkma gibi bir durum da var. Yani Tabii. dilden Kendi ayrı olarak köklerini, da söylüyorum. Ama tanıma, aynı şekilde bilme. dijitalleşmede de geri kalmama. Yani Tabii. dijital dünyaya Ama da şunu da uyum unutmayalım. sağlama. Bakın kolektif narsizm denen bir kavram var sosyal psikoloji. Eğer sizin büyüklüğünüz kırılgansa, yani hep kendini överek hamasi dayanıyorsanız eksiğiniz var demektir. Güçlü toplumlar kendini övmezler. Zaten vardır. İhtiyaçlar yoktur ona. Ama Bizim büyümeye, kendimizi övmeye, başkasının bizi övdüğünde sevinmeye ihtiyacımız olmaması gerekiyor. Bu bir kırılganlıktır. Yani bu kolektif narsizmin bir özellik olduğu için söylüyorum, kırılgan, kolektif narsizm diye tanımlar bunu sosyal psikoloji. Dolayısıyla bizim ulus olarak bu tür bir şeye ihtiyacı olmadan yaratmamız, büyümemiz, gelişmemiz gerekiyor. Ben çok görüyorum, başkası övdüğünde aşırı sevinen, başkası kızdığında yere giden, inip çıkan insan kimdir bu? Kırılgan insandır. Kırılgan toplum olmamamız gerekiyor. Kırılgan değildi Türkiye. Peki. Yani bu kırılgan önemli bir konu değil. Bence Siz çok bunu da güzel soracaktınız oldu. belki Ama olsun, yerine geldi bence. Dil yalnızca iletişim kurduğumuz bir araç değil. Hafızayı taşıyan, kültürü aktaran, düşünme biçimini şekillendiren görünmez bir bağ. Dünyanın birçok yerinde yüzlerce dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. UNESCO'ya göre dillerin yaklaşık %40'ı risk altında. Araştırmalarsa bir dil kaybolduğunda geleneklerin, hikayelerin ve ortak hafızanın da zamanla silinmeye başladığını gösteriyor. Kanada'daki yerli topluluklar üzerinde yapılan bazı çalışmalar, ana dilini koruyan toplumlarda aidiyet duygusunun ve toplumsal dayanıklılığın daha güçlü kaldığını ortaya koyuyor. Artık gittikçe yabancı kelimeler hayatımızda daha çok yer tutuyor. Cümlelerimizi kısalttık, kelime dağarcığımızı azalttık. Sizce biz dilimize gerçekten sahip çıkabiliyor muyuz? Şimdi az önce bahsettiğimiz küreselleşme, Sayın Sümer'le de beraber konuştuk. Bir yandan bugün artık dille de nüfuz etmeye başlıyor. Her millete, dünyanın yaşayan her topluluğuna ve bir şekilde tehdit ediyor. Yani kendi acımızı kendi dilimizde, acımızı dahi kendi dilimizde ifade edememek gibi bir meselemiz olmaya başladı. Bu konuyla ilgili çalışırken internette, YouTube'da TRT Arşiv'de bir videoya rastladım. Bu video 1995 tarihinde TRT'de Türk Dil Bayramı kutlaması için bir program yapılmış. Orada çok değerli isimler Türkçe ile ilgili sıkıntılardan söz ediyorlar. Örneğin Göksel Kortay diyor ki, öncelikle dilimizin nezaketi ve zarafeti gitti. Türkçemiz elden gidiyor gibi hissediyorum. 300 kelimeyle değil 50 kelimeyle konuşulduğuna inanıyorum diyor. Şimdi ben düşündüm ki 30 yıl önce de biz bunu dert ediyormuşuz. Bugün de benzer yerlerden benzer şeyleri söylüyoruz. Bu durumda hala aynı yerde miyiz? Ayça Hocam, yoksa daha mı kötüye gittik? Belki daha da kötüye gittik. Daha önce de dile getirmiştim ben bunu birkaç yerde. Tek tipleşiyoruz. Aynı şekilde düşünüyor, aynı şekilde konuşuyoruz. Kelime hazinemiz iyice azaldı. Mümkün olduğu kadar sınırlı kelimelerle konuşmaya çalışıyor herkes. Çünkü artık hız çağındayız. İnsanlar uzun metinleri okumaya çok fazla zaman ayırmıyor. Uzun sohbetler yapılmıyor, yüz yüze sohbetler gittikçe azaldı. Ailelerde bile herkesin elinde birer telefon. Atasözleri, deyimleri gençler maalesef yeteri kadar bilmiyor. Yani bunlar soyut düşünmenin en önemli özellikleri, bilmemiz gerekiyor. Fakat gençler bu konuda çok zayıf kalıyor. Türkçemizde yaklaşık kaç kelime var ve biz gerçekten ne kadarını günlük dilde kullanıyoruz? Bugünkü Türkiye Türkçesi bizim konuştuğumuz Türkçeyi kastediyoruz değil mi? Evet. Ama biraz eskiden de bahsetmek olur. Olur. Tabii eskiden daha mı çoktu? Eskiden tabii ki daha azdı. Öteki dünya dilleriyle benzerdi eskiden ama Türkçenin kayıtları, Türkçe olarak kayda geçen kayıtlar 1300 yıllık.
tam olarak 1300 yıllık. Bugünden bakarsak 1300 yıl. O dönemin teknikleriyle her şey ifade edilemiyordu. Şöyle ki taşa yazıyorlardı. Taşa o kadar fazla yazılamayacağı için toplamda Türkçenin söz varlığı 1300 yıl önce 1000 idi. 1300 yıl önce 1000 idi. Elbette ki ondan daha fazlaydı ama ihtiyaç duydukları, anlatmak istedikleri konuyu o kadar anlatabilmişlerdi. O konudan dönemden 1300 yıldan 200 yıl sonra yazılı bir kültüre geçirildi ama Türkler değil Uygurlar tarafından. Türklerin dildaşı, Türklerle aynı dili konuşan bir başka halk. Bizimle aynı kültürde değil başka bir kültürden idi bunlar. Çünkü bunlar bugün Türkler arasında pek yaygın olmayan Budist bir inanışa sahiptiler. Ve çeviriye dayalı bir edebiyatları, hayatları vardı. Oradaki söz varlığını söyleyeyim şimdi. Hiçbir Türk diliyle, tarihi Türk diliyle karşılaştırılamaz. Türkçe söz varlığı 10.000'in üzerindeydi. Osmanlıca dahi 1900'e kadar 10.000 orijinal Türkçe sözcüğe ulaşmamıştır. Böyle söyleyeyim. Veya en ünlü edebiyat dillerinden birisi Orta Asya'da Çağatayca, Alişir Nevai'yi biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Babür'ü çok iyi biliyorsunuz. Bütün onların dilini toplarsak Türkçe söz varlığı açısından o da 10.000'i geçmez. Elbette onların dilinin söz varlığı 20.000'in üzerindeydi. Arapça, Farsça ve az miktarda Çince öteki dillerden de kelimeler vardı. Osmanlıca çok zengindi. Arapça, Farsça, Ermenice, Rusça, Latince, İtalyanca, Yunanca hepsi vardı Osmanlıca. Onları toplarsak 20-30 binin çok çok üzerinde. Ama Türkçe açısından hareket edersek Osmanlıcanın söz varlığı 10.000'in altındaydı. Çağataycan'ın 10.000'in altındaydı. Uygurcan'ınki 10.000'in üstündeydi. Söz üreten bir edebiyatı vardı bunların. Bizim Osmanlıcanın yani Osmanlı döneminin, bunu Osmanlı Türkçesi de diyorlar. Terimler çok önemli değil. Önemli olan anlatmak istediğimiz bir dil çalışması yoktu. Bugün tam söylemek çok zor. İlk sözlüğümüz, resmi sözlüğümüz 1945'tir. 15.000 civarında sözcük içerir. Bunun da amacı şu, 15.000 içermesinin sebebi dil devriminden sonra fazla Türkçe olmayan sözcükleri katmayarak bir sözlük hazırlanmak istenmiş. Ve bundan dolayı sayı az görünmüş. Halbuki 1945'ten önceki sözlüklerimiz var. Kamusu Türkiye, Şemsettin Sami Efendi'nin hazırladığı çok fazla. Çok fazla. Ya en zenginlerin başında Şemsettin Sami ve Sir James Redhouse'un sözlüğü gelir. Mutlaka İngilizce çalışırken kullanmışsınızdır. İşte Redhouse 1890'da muazzam bir sözlük hazırlamış. Ama içerisinde Türkçe de var, Arapça da var, İngilizce de var. Ama Osmanlıcanın söz varlığıydı. Şimdi çok da böyle üzücü bir tablo ortaya çıkmasın. Biraz da dilimizi övelim bu bölümde bence. Örneğin dilimizde çok nadide güzel sözcükler var. Bazen bunların yabancı dilde karşılığının da çok olmadığı söylenir. Örneğin kolay gelsin gibi, örneğin eline sağlık gibi ya da gönül kelimesi gibi. Çok nadide güzel kelimeler. Bunların hakkını vermeyi çocuklarımıza biz nasıl öğretelim? Yani onları korkutmadan, çok böyle eleştirmeden belki de. Sevgiyle. Aynen. Ya, dil bir aktarım aracı, kuşaklar arası aktarım aracı, kendini ifade etme ve temel iletişim. Özellikle erkenden ninnilerle başlayan hikayeler, masallar bunlara devam ediyor. Dolayısıyla psikolojide hep şu söyleriz biz, anlamasa da konuş, hatta doğmadan önce konuş ve düzgün konuş. Çocuk dilinde değil, normal ifadeyle konuş ve zengin konuş. Çünkü dil hakikaten evimiz ve aynı zamanda evin kapısı. Ne kadar zenginse, ne kadar çeşitliyse, ne kadar özgünse o kadar zengin bir kimlik, kişilik gelişir. Dolayısıyla buradaki önemli olan şu, kendi dilinde okuyan, çocuğunu okuyan, okutan ve bu dil zengin hisseden, bununla ifade eden duyguyu. Ve bu bizde, hocam söyledi, dilimiz örneğin kendine özgünlüğü var. Metaforik dil. Biz buna bağlamsal dil diyoruz. Benzetmeleri çok iyi kullanırız. Özellikle Türklerimizde çok vardır. Her dilde yok olanlar. Bu bizim özgünlüğümüz. Ve en çok da bizim dilimizi öğrenenler buralarda zorlanırlar doğal olarak. Dolayısıyla bizi biz yapan özellikleri erkenden vermek için aile içerisinde mutlaka güzel, zengin dil, Türkçe kullanmıyoruz ya da kendi dilimiz. Ama şunu unutmayalım, ana dildir bizi düşündüren, duygulandıran ve araştırma şunu gösteriyor bakın. Çift dilli insanlar ilk öğrendiği dilde yargıların, duygularını daha ifade ediyorlar. Çok çalışma var. Yani istediğiniz kadar ikinci dilde akıcı olun, gerçek duygu ifadesi ana dilde kalıyor. Dolayısıyla ana dilleri korumak, onların özgünlüğüne saygı çok önemli. Ama tüm ulusu birleştiren ortak bir zengin dilin olması da en önemli birleştirici özelliktir.